Design Comparison, belge karşılaştırma. Compare bölümüne geldik. Compare bölümünde hangi dosyayı karşılaştırma yapmışsam Show Result bölümünü klikleyerek bunları açıyorum. Yine Close diyorum. Bana gerekli değil. Yine burada Compare bölümünde benzer araçların var olduğunu, bakın özelliklerin inceleme yaparken renkte bunların incelenmesi tercih edebileceğinizi söyleyebilirim. Burada iki dosya, iki PDF sürükle bırak yaptığım için burada hangi dosyayı, bakın A ve B. İki dosyayı burada tekil anlamda da görebilirim. Ve karşılaştırma yapacağız. İki dosyanın size'ları, yani ölçüleri, alanları nereden itibaren hizalanacak? Trim box'larına göre bir hizalama ya da hangisi tam uyuyorsa buna göre bir hizalama gerçekleştirebilirsiniz. Peki ardından bakın bu karşılaştırmaların nasıl yapacağınızı, buradaki seçeneklerde nasıl ön izleme yapmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bak, tek anlamda iki dosyayı bu şekilde karşılaştırıyor. Bu iki dosyayı karşılaştırırken buradaki vurgulama noktalarını her iki dosyanın yan yana olması, bunu kapatalım. Bu farklılıkların nerelerde kaydığını ya da nerelerde iki obje arasında farklılık olduğunu bizim görmemize yardımcı olur. Bunu hem renk anlamında da aslında yapabiliriz ama biz şimdilik bu incelemeyi bu şekilde gerçekleştirmeye devam edelim. Bakalım dosyalarımızdaki özelliklere. Şimdi bu uygulamada farklılıkların vurgulandığı yerler bakın size işaretlenmiş. Bu kısımları bir animasyon gibi görmek isterseniz buraya klikleyebilirsiniz ya da tek renkte bu vurgulama alanlarını, farklılıklarının bulunduğu yerleri görebiliriz. Bu farklılıklara yakından baktığımız zaman nerelerde bu değişiklikler olduğunu, bakın size bu değişikliklerin yapıldığı ikisi arasındaki farklılığı buradan görme şansımız var. Bütün kısımları sayan olarak bakalım. Buradaki kısmı tek renk olarak bakıyoruz. Tek rengin karşılaştırmasını yapıyoruz. Burada A dosyası ve B dosyasındaki bu farklılıkların nerelerde olduğunu da bize söylüyor. Sayanda renklerin temizliği açısından sıkıntılı bir durum olduğunu görebiliyoruz. Magenta'ya bakalım. Yine burada yazılarımızın 4 renkten geldiğini ve renk temizliğinin A ve B arasında farklı olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde belgeleri inceleyerek öncesi ve sonrası üzerinde hangi değişikliklerin yapıldığını, ne tür uygulama çeşitlerinin olduğunu görebiliriz. Ve burada belge üzerinde renk farklılıkları ile birlikte bakın katmanları da bu sefer kıyas, karşılaştırma yapabiliriz. Bütün katmanları bana gösterme. Burada birkaç katman ismini seçiyorum. Bunların üzerinde bir inceleme yaptırabilirsiniz. İnceleme alanını daralttık böylelikle. Bu bizim için belgeler üzerinde ne tür işlemlerin uygulandığını ve uygulanan yerlerin doğru olup olmadığını görmemize yardımcı olur.